Bugün para konuşacağız. Bugün zengin olabilir miyiz bu devirde? Bunu konuşacağız. Bugün yatırımları konuşacağız. Ve bugünkü konuğum ekonomist, yazar, sevgili Mert Başaran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Şükür iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hemen konuya gireceğim. Tabii. Biraz da azıcık kendimize mi iğneyi batırsak diye düşünerek Türk insanı neden aç kalma pahasına son model telefon alıyor? Bu finansal bir cehalet mi yoksa görünür olma ihtiyacının bir sonucu mu? Bu aslında şöyle, Orta Doğu'ya doğru gittikçe çok daha fazlalaşan bir şey. Yani gidince mesela Dubai'ye gittiğinizde ya da ne bileyim Katar'a gittiğinizde veya işte diğer Arap ülkelerinde nedir? Altın varaklı evler, daha büyük evler, daha büyük arabalar falan görüyorsunuz. Amerika'da yine aynı şekilde siyahilerde çok görürüz bunu. Zengin siyahi sendromu diye bir sendrom. Hemen böyle bir para kazandığında buraya kadar altınlar alırlar, buraya kadar altın koyarlar falan. Şimdi bu aslında bir sosyolojik bir fenomen. Bunun nedeni şu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin öncesinde Türk halkının çoğu ya tarımda çalışmış, işçilik yapmış ya askerlik yapmış. Biz tüccar olmamışız. Tüccarlar hep gayrimüslimler olmuş Osmanlı'da. Hatta Vehbi Koç'un bununla ilgili hep şey de var yani hani hep o yüzden diyor hani biz diyor ben onlara imrenirdim diyor. Şimdi biz daha yeni kentli olup yeni ticaret yapmaya başladığımız için bizde şöyle bir şey var. Bunu kazandım, görünür olayım, göstereyim. Mesela şehirli olayım. İşte bir Tanzimat'ta da hafif başlamıştır. Tanzimat'ta şey vardı böyle Avrupa diye böyle filmlerde, kitaplarda okursunuz böyle. Hep Avrupa bile mesela Avrupa. Dolayısıyla hatta bu Orhan Pamuk'un en son filminde de işte hep böyle hani batılı olma şeyi var. Şimdi böyle bir toplum olunca tabii daha yeni bu şeye geçince biraz paralandıkça, biraz bir şeyler sahibi oldukça insanlar gösterme ihtiyacı gidiyorlar. Ama baktığınızda gerçek zenginler tam tersine bunu çok göstermek istemiyorlar. Şimdi Avrupa bunu çok önceden yaşadığı için Avrupa'da bu özellikle işte Norveç'te işte diğer ülkelerde o zenginlik daha oturmuş olduğu için tam tersine onlarda ayıp sayılıyor. Bizde de tam tersine eskiden ayıp olan şeyler şimdi göstermezsen ayıp olmaya başladı. Bu biraz sosyal medyayla da mı acaba ortaya çıktı? Vardı ama bakın şöyle düşünün. Sosyal medya bunu çok arttırdı ama var olduğunu şöyle şey yapalım. Şimdi kadınların yaşı sorulmaz. Ben kendi yaşım için söyleyeyim. Ben 48 yaşındayım. 1978'in bizim zamanımızda video vardı. Video diye bir şey vardı. Siz belki hatırladınız. Ben de 42 yaşındayım. Tamam siz de aşağı yukarı hatırlıyorsunuz. VHS, BT falan diye. Video olmayanlar video olanlarla ilgili komşular konuşurdu böyle. Onun videosu var işte şöyle almış biz niye alamadık? Ya videoyu ne yapacaksın? Babam sorardı videoyu ne yapacaksın? Video mu seyredeceksin? Ama onun var. İşte veya işte ilk şey geldi renkli televizyon geldi. Şimdiki gençler için çok garip gelecek ama onun renkli televizyonu var bizim niye yok? Yani böyle bizde böyle o zaman da bir yarışma vardı. Hatta benim kitabımda şey diyorum ben hani biz videoyla hava atan neslin telefonla hava atan çocuklarıyız. Bizim bu kültürel şeyimiz var. Nasrettin Hoca'nın ye kürküm yesi var değil mi? Bizde var. Aracı olmadan, arabası olmadan yani insanlar Sarı Mercedes'te bir tane İlyas Salman'ın filmi var yani adam Almanya'dan geliyor kıza diyor ki bak arabama bak aşağıda arabama yani bütün filmin konusu bu. Ya bu bizim kültürümüzde hala da var. Dolayısıyla bu sadece sosyal medyayla biraz daha katlandı çünkü eskiden şöyle bir şey vardı. Sen sadece etrafındakini görebiliyordun. Şimdi maalesef etrafında olmayanları da görüyorsun ve ya bir anda işte Ali Koç'u görüyorsun, ne bileyim Sabancı'yı görüyorsun, işte ne bileyim Jeff Bezos'u görüyorsun, şunu görüyorsun, bunu görüyorsun. Yani inanılmaz insanları görüyorsun ve onlarla aynı olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Ki aslında teknik olarak aynı da olabiliriz ama parasal anlamda aynı değiliz. Bende niye yok diye ben de istemeye başlıyorsun. Bir de onun üzerine filtreli hayatlar var. Çok fazla mış gibi olan hayatlar var. Onları siz de yaşıyorsunuz, görüyorsunuzdur. Ben de görüyorum. Yani adamın durumu yok, kadının durumu yok, batık kirasını ödeyemiyor falan ama baktığında öyle bir çantayla gösteriyor. Öyle bir tek taşını gösteriyor böyle. Bunu gören de diyor ki onda var bende niye yok? Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden en fazla işte karşı komşunun videosunu isteyebiliyorduk. Şimdi bilmem kaç krat yüzüğünü görüyorsun. Bilmem kaç metrekare evini görüyorsun. Dolayısıyla sosyal medyanın bunu arttırma etkisi oldu. Biz de buna uygun bir toplumuz tekrar söylüyorum. Sosyolojik olarak zaten sonradan bir şey sahibi olan bir toplum olduğumuz için ya buna old money, new money derler zaten. Old money dedikleri eski paradır. Eski para bunu göstermek istemez. Tam tersine mütevazidir saklar. Başıma bir şey gelir diye. Çünkü fazla paranın da uzun vadede başa bir şey getirdiği de yani her türlü olumsuzluklara da geliyor yani. Vergiler çıkıyor, başka sıkıntılar oluyor falan. Onlar mesela daha çok göstermek istemez. Özellikle gayrimüslimler. Daha önce varlık vergileri çıkmış, şunlar çıkmış. Biliyorlar ki onlar çok param olursa başıma bir şey gelir. Biz ama onu yaşamadığımız için yeni zengin olmuşuz, yeni bir şey sahibi olmuşuz ve hemen göstermek istiyoruz. Ben buradayım, ben zenginim. Hatta şey denir ya işte hani kör gözü açıldığında ilk asasını atar. Hatta ilk böyle etrafımızdaki arkadaşlarımızı bile değiştiriyoruz. Bu maalesef zamanla aşılacak bir şey ama bunun tabii aşılması belki 50-100 yıl alacak. Çünkü dediğim gibi o diğer ülkeler bunu yüzyıllar sonra aşmışlar. Biz de 100 yıl sonra belki aşacağız ama şu an maalesef o noktada değiliz. Dolayısıyla biz şu anda
bir şey sahibi olduğumuzda göstermek istiyoruz. Yani ben buraya geldiğimde, sizle bir programa çıktığımda daha önceki 5-10 yıl önce ya da 15 yıl önce böyle bir hayatım yoksa buraya geldiğimde size bunu göstermek istiyorum. Ben oldum artık Elçin Hanım demek istiyorum. Bunu nasıl göstereceğim? İşte telefonumu masaya koyuyorum. Saatimi böyle şöyle yapıyorum. Böyle Arabanın gösteriyorum. anahtarı. Arabanın anahtarını koyuyorum. Ve bu da maalesef Türkiye'de itibar unsuru oluyor. Bakın en büyük problem o. İtibar unsuru. Mesela Avrupa'daki arkadaşlarım geldiğinde Türkiye'den buraya gitmiş arkadaşlarım var. Ya ben gidiyorum. Gerçekten şaşırıyorum. Şaşırıyorum. Kullandıkları arabalara şaşırıyorum. Arabalar bizden 1/3 daha ucuz. Biz 3 katı pahalıyız. Adam 2007-2008 Volvo araba kullanıyor. Yani şaşırıyorum, bizde olsa diyorum böyle bir şey olamaz diyorum. Görgüsüzleştik mi o zaman toplum Kesinlikle. olarak? Sonradan görme bir toplum olduk maalesef. Ve gitgide daha çok artıyoruz. Çünkü sahiden sonradan görme hakaret gibi gözüküyor ama kötü bir anlam, hakaret değil bu. Sahiden sonradan gördük. Yani biz, Tespit aslında. tespit yani bir gerçek, bir realite yani. Biz sahiden 100 yıl önce gördük mü bunları? Görmedik. Hangimizin 100 yıl önce? Ya 100 yıl önce hangimizin babası annesi İstanbul'da, Pera'da bilmem nerede yaşamış? Pera deniyordu zaten. Orada hep gayrimüslimler vardı. Biz ne? Anadolu'dan yeni geldik. Yeni gelince de tabii sonradan görmeye başladık. Gördüğümüzde göstermek istiyoruz. Bundan da hani aslında savunmak için söylemiyorum. Bunun bir gerçek olduğunu tespit edelim ama bunu da engellemek üzerine bir tedbir alalım. Çünkü bunun bir maddi manevi gelecekteki sıkıntısı oluyor çünkü işte. Bunu çünkü sistem çok güzel kaşıyor bizi. Kullanıyor. Kullanıyor tabii. Kullandıkça yani İngiltere, bakın İngiltere'nin bütün refahının nedeni Orta Doğu'dur. İngiltere'deki bu çoğu mülkleri alanlar ya Türk zenginleridir ya da Orta Doğulu zenginlerdir, Araplardır. İngiltere, Fransa'daki o zenginliğin nedeni Fransızlar değildir. O Louis Vuitton'un önündeki kuyruklarda bir tane Fransız göremezsiniz. Bizim gibi coğrafyadakiler işte, bu coğrafyadaki insanlar bir akıllansa, gerçekten biz bir akıllansak toplum olarak, ya biz bu markalara bu kadar niye para veriyoruz? Niye borçlanıyoruz? Niye bu kadar lüks arabalara bu kadar para veriyoruz? Desek zaten bu borcumuz olmayacak, zenginleşeceğiz. Onlar gibi biz olacağız. Yani bugün dünyanın en zengin adamı işte bu bütün o markaların sahibi adam Fransız. Demiş zaten, biz demiş zenginler için yapmıyoruz ki bunları demiş. Orta sınıf bir gece zengin hissetsin diye yapıyoruz. Onlar da bunu alıyorlar. Hayat boyu bize borçlanıyorlar demiş. Böyle maalesef. Acıklı. Evet, az önce de söylediniz. Lüks hayatları izleyip asgari ücretle o hayatı taklit etmeye çalışan bir nesil gelişti maalesef aslında. Siz küçük paralarla zengin olunur diyorsunuz yaptığınız röportajlarda. Devasa tüketim çılgınlığının karşısında bu gerçekçi bir tez mi? Yani gerçekten bir tavuk dürüm parasını biriktirerek özgürleşebilir miyiz, yoksa bu sadece bir avuntu, bir hayal mi? Şimdi bir kez ben şöyle bir şey demiyorum. Orada belki beni manipüle etmek için veya beni kışkırtmak için diyenler oluyor. Ben bu paralarla, küçük paralarla zengin olursunuz demiyorum. Ben küçük paralarla, ben bir zenginliğin de iyi bir şey olduğuna inanmıyorum zaten. Çünkü zengin olup mutlu olan görmedim. Kendi babam çok zengindi, biz dededen çok zengin bir ailedik. Alkolik oldu, öbür taraf başka bağımlılıkları oldu falan filan. Yani intiharlar, şunlar bunlar. Yani ben mutlu görmüyorum çok zenginleştikçe, aşırı zenginleştikçe. Yani en güzel örneği bunda şeydir, neydi adamın ismi işte, Elon Musk. Hani her gün $1 milyon yaksa bitmeyecek parası var. Adam ketamin içmeden ayakta duramıyormuş yani. Bu gerçek. İşte Türkiye'dekilere falan da bakarsak böyle, tabii bunu da insanlar tabii kızacaklar, belki anlamayacaklar ama zenginlik değil orada önemli olan. Demin söylediğiniz kavram özgür olacak para. Şimdi burada sizin olmanızı sağlayan şey sizin zekanız, eğitiminiz, bilginiz değil sadece Elçin Hanım, bence. Sizin bir özgürlük yapacak, ya bu hareket edecek, bir risk alacak bir gücünüz var. İşte bu güç önemli. Dünyaya başarılı olan insanlara baktığımızda, incelediğimizde onlar bir şekilde bir iş hayatındayken, bir kurumsal hayattayken köşeye koydukları parayla çok zengin olmasalar da istifa edip kendi işlerini kurabilmişler. Bu bazen bir YouTube ajansı olabilmiş. Yani siz bugün kahve parasıyla biriktirdiğiniz paralarla köşeye 500 bin milyon koyarsanız bu YouTube ajansında bu programı yapıp kendinizi özgürleştirebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim bir berberseniz köşeye koyduğunuz o çay kahve paralarıyla bir tane berber dükkanı açıp patronu siz olabiliyorsunuz. Değil mi? Olay yapabiliyorsunuz bunları. Ya da ne bileyim bir kahveciyseniz kahve açabiliyorsunuz. Taksici arkadaşım vardı gerçekten. Çocuk o biriktirdiği paralarla taksinin sahibi oldu. Şimdi kendi patronu oldu. Yani patron olmak, özgür olmak anlamında söylüyorum. Yoksa milyar doların zaten olamaz bunlarla birlikte, kahve birlikte. Onu diyen zaten delidir yani. Onu demiyorum ben yani. Benim demek istediğim şey, bunu yaparak olan çok insan var etrafımızda ve işin ilginci, istatistiklere bakınca da o da bir gerçek. 30-40 yıl öncenin zenginlerine baktığınızda ben bir tane böyle müthiş İstanbullu, müthiş işte ne bileyim bir Nişantaşlı insan göremiyorum. Hep kanal sahiplerine bakıyorum. Eski çalıştığınız kanalları düşünün, ben eski kanallarımıza bakıyorum falan. Biri Gümüşhane'den çıkmış, biri Van'dan çıkmış, biri Diyarbakır'dan, biri Trabzon'dan, biri bilmem nereden. Hepsi yokluktan gelmiş insanlar. Yani en büyük inşaat şirketinin sahibine bakıyorum, o da öyle. En büyük ikinciye bakıyorum, o da öyle. Bakıyorum öyle. Demek ki sonuç, yokluktan gelenlerin zengin olduğu bir dünyadayız hala. Hala da var. YouTuber'lara bakıyorum.
Yani YouTuber dediklerinize bakıyorum. Ayda 15 milyon kazanan YouTuber'lar var. 1 milyon kazananlar var. Instagram'da kazananlar var. Bunların hangisi böyle dünyanın en iyi okullarında okumuş? Hangisi çok zeki? Hayır. Normal. Yokluktan gelmiş insanlar bunu yapıyor. Dolayısıyla aslında küçük paralar birikerek sizi zengin yapmıyor ama ve lakin küçük paralar size zenginlik fırsatı geldiğinde hareket edecek Alan özgürlük, yaratıyor. alan yaratıyor. Alan ya tekrar söylüyorum. Siz bugün, yani sizden örnek vereyim, bilmeyerek tanımıyorum ama siz bugün zamanında çok aşırı harcamış bir insan olsaydınız ve kredi kartınızda 1,5 milyon borç olsaydı sırf o yediğiniz tatiller, havyarlar, örnek veriyorum, çantalar. Siz bu kanaldan ayrılıp da bunu yapamazdınız. Sen diyecektin ki Mert, ben bir şeye ihtiyacım var, devam etmek zorundayım. Ben onu kendi kurumsal hayatımda da gördüm. Kurumsalda çalıştım 16-17 yıl. Maaş çalışanlar arasında bakıyorum. Özellikle maaşlı kardeşlerime söylüyorum onu. En iyi olmanız değil, en çalışkan olmanız değil. O pazarlık edecek gücün olması lazım. O da neyle oluyor? Finansal özgürlüğe. 2 tane elemanımız vardı mesela. Biri çok çalışkan, öbürü de çok çalışkan. Ama birinin her an gidebildiğini görüyoruz. Durumu iyi, maaşı beğenmiyor. Öbürüne bakıyorsun, hiçbir yere gidemez. Patron şöyle bakıyor maalesef. Ya bu hiçbir yere gidemez zaten. Çok borcu var. Ben buna zam çok yapmama gerekiyor. Bunu %20 ile devam ettireyim ama öbürü kesin gider, buna %35 vereyim diyor. Dolayısıyla bunu başka hayatta da görüyoruz. Mesela ben bunu sanatçılarda görüyorum. Bazı sanatçılar mesela çok iyi bunu yönetmişler. Bir proje geldiğinde 2 milyon mesela o projenin bence değeri. Ben 2'ye gelmem diyor, 3 isterim diyor. Ve alıyor. Çünkü biliyor inmeyeceğini karşı taraf onu. Öbür tarafta başka biri var. Onun da öyle kötü alışkanlıklardan parası erimiş ki. Ona da 200 bin diyorlar. İnanamıyorum, bu gelmez diyorum ve geliyor. Bakın sizin değerinizi bile belirleyen serbest piyasada alacağımız şey o köşeye koyduğumuz paralar. Dolayısıyla o küçük paralarla oluyor bunlar zaten. İşte insanlara bu bilerek anlatılmıyor sadece. Biraz burada şey de yok mu? Aslında zenginlik para bilinciyle de ilgili bir durum değil mi bu? Yani fakirlik bilinciyle, yokluk bilinciyle kendini bastırmış bir insanın az önce söylediğiniz gibi çok fazla alanı ve özgürlüğü olmuyor galiba. Yani ben buna değerim ve ben bunun karşılığında da bunu alırım mı söyleyebilen, bu özgürlüğe sahip olan insanların yine verdiğiniz örnek üzerinden daha çok değer gördüğünü söyleyebilir miyiz? Sonuçta insanoğlu bir şeye bir bedel verirken ya da bir ödeme yaparken ona bakıyor. Yani bunu kaybeder miyim, bunu kaçırır mıyım, bu fırsat kaçar mı diye. Ama orada çok önemli bir şey söylediniz aslında. Para bilinci de neyle geliyor? İşte rich mindset ve poor mindset diye bir şey var. Bunu Amerikalılar araştırmış, bulmuşlar. Zengin kafa yapısına sahip veya fakir kafa yapısına sahip olmakla alakalı. Şimdi bu da neyle alakalı? Etrafınızda gördüğünüzle alakalı. Yani sizin etrafınızda bütün aileniz, çevreniz sizi şöyle büyütmüşse, ticaret risktir, sakın ticarete girme, işte icat çıkarma, sakın borsa kumardır oynama, altın alma, bankalara bir şey olur. Maaşlı bir iş bul, sigortan olsun. Aman işte böyle büyüttüyse ve hep kötü örneklerle büyüttüyse, bak o zaman da ticarete atıldı, battı, öbürü şunu aldı, battı. Hayatınız bununla büyüdüyse küçük yaştan itibaren, etrafınızda babanızın arkadaşları da böyleyse, dolayısıyla sizin de sınırınız bu kadar oluyor. Yani onunla ilgili bir şey vardı. Bir hayvanı, bir balığı akvaryuma koymuşlar. Akvaryum boyu kadar ancak büyüyebilmiş. Ama onu denize koyduğunda çok daha fazla büyüyebiliyor. Dolayısıyla insan etrafındaki 5 kişinin ortalamasıdır. Şimdi benim hayattaki en büyük şansım, hani burada oturma nedenim veya işte bunları anlatabilme nedenim, ben hayatımda küçük yaştan itibaren çok zengin ortamlarda, aile nedeniyle dedemler zengin olduğu için, artı okulumdaki arkadaşlarım babaları zengin olduğu için ortamlarda büyüme şansım oldu. Ve burada şunu gördüm. Bu zenginlerin kafası başka türlü çalışıyor. Yani benim kendi aile arkadaşlarım, çevre arkadaşlarım gibi değiller. Başka türlü bakıyorlar hayata ve o kadar çok kültür şoku yaşadım ki böyle. Bir o tarafa bakıyorum, bir bu tarafa bakıyorum. Bir o tarafa bakıyorum, bir bu tarafa bakıyorum. Ve sonra da anladım ki gerçekten insan kabına göre hayal kurabiliyor. Yani düşünsenize, şimdi siz Anadolu'nun bir köyünde doğmuşsunuz ve hiç şehir dışına çıkmamışsınız. Orada babanız, anneniz, hepiniz çiftçi ve sana biri şey dese, ya küçük paraları biriktir evladım, bireyse emekliye koy. Gelecekte 15 yıl sonra emekli olursun. Deli misin dersin, ya da kriptoda bir şey alacaksın. Deli misin dersin. Ama o insanları bir buraya alıyorlar. İşte zaten gelenler nasıl başarılı oldu ortada. Bir geliyor burada görüyor. İstanbul'da bunu yapmış, bunu yapmış. Dolayısıyla aslında mühim olan şey şu. Etrafınızda o 5 tane akıllı insanı görmeniz lazım ki bunu konuşasınız. Yani siz de şimdi oturalım, 5 tane arkadaşımız sürekli, siz ne kadar buna karşı da olsanız, borsa, arsa vesaire konuşalım. Siz bir noktadan sonra çanta alırken ne kadar saçmalık olduğunu anlamaya başlarsınız ve yatırım yaparsınız ve ister istemez zenginleşirsiniz. Ama tam tersiniz, etrafınızda 5 tane kadın veya erkek sürekli çantasından, arabasından, tekne boyundan bahsediyorsa da siz de ister istemez onları almaya başlarsınız. Ya da işte bara, pavyona giden tiplerle görüşürseniz ona başlarsınız. Dolayısıyla o şekilde evriliyorsunuz. Dolayısıyla o bilincin gelişmesi için etrafınızda o insanlardan olması lazım. O yüzden bana hep sorduklarında hani bir şey sahibi olabilmek için ne gerekiyor dediklerinde, bir, etrafınızda böyle insan. İnsan gerçekten ona göre değişiyor.
en inanılmaz şeylere bile, değil mi? Yaşadık böyle. Zamanında ben 15 yaşında hayatta düşünmem bile dediğim ya da olmaz dediğim şeyleri bile büyüdükçe etrafında o kadar normalleşiyor ki aslında olabiliyormuş diyorsunuz. Dolayısıyla etrafınızda öyle insanlar bir kez olunca o bilince açılıyorsunuz. Bir de Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yine adamlar yapmış. Yapanların yaptıkları belli. Davranışları belli. Keşke mesela okullarda bu öğretilse. O kadar saçma sapan şeyler öğretiliyor ki okullarda. Bize parayla ilgili ne öğretilmiyor? Hiçbir şey öğretilmiyor. Bence bize parayla ilgili hiçbir şey öğretilmiyor. Bize okullarda eğitim sistemi çok kötü. Bunu Rockefeller kendisi anlatmış. 1908 yılında eğitim kurumu kuruyor adamlar. Kurarken diyor ki Rockefeller, öyle bir sistem kurmalıyız ki insanlar itaat etmeliler. O yüzden tuvalete giderken bile el kaldırmalılar. Bak, birinci kural. İkincisi de parayla ilgili hiçbir şey anlatmamamız lazım. Yoksa sistemi çözerler ve bize çalışacak adam bulamayız ya da köle bulamayız. Öyle bir kelime kullanıyor. Parayla ilgili hiçbir şey öğretmiyor. Yani ben iktisat mezunuyum, ekonomi okumuşum, İstanbul Üniversitesi gibi okulda okumuşum. Ya bize bile baktığın zaman o kadar gereksiz şeyler öğretildi ki. Hele bir de ekonomi okumamışsan hiçbir şey bilmiyorsun bu konularla ilgili, parayla ilgili. Lisede öğretilmesi lazım. Mesela Almanya'da falan öğretiliyor. Almanya'da falan okulları var. Ne diyeyim? Ev ekonomisi dersleri var, bilmem ne var. Yani tasarruf günleri var. Bize bilerek, isteyerek bunlar öğretilmiyor. Ne tasarruf öğretiliyor, ne küçük parayla bir şey olacağı öğretiliyor, ne parayla ilgili bir şey öğretiliyor ve öğretilmediği için ne oluyor? Biz sahiden de o parayla bir şey olmaz zannediyoruz. Biz tamamen nasıl bir çalışan oluruz hayal ediyoruz. Yani ben üniversitedeyken 4 yıl boyunca hep onu düşündüm. Yani bize okulda niye bunlar öğretilmiyor? Çünkü ben aynı zamanda çalışıyordum da. Herkese onu tavsiye ederim bu arada. Hani mutlaka çocukları olanlara okulda okurken üniversitelerde veya lisede mutlaka gidin çalışın bir ticarethanede. Çünkü orada şeyi görüyorsunuz. Yani o kadar iki tane ayrı bir dünya var ki. Bir tarafta hayatta profesörler, o zaman en iyi hocalarımız vardı. Türkiye'nin bütün değerli hocaları, akademisyenleri bizim hocalardı. Yani 94 döneminde, Tansu Çiller döneminde ne kadar büyük bir kriz olduğunu, ülkenin ne kadar battığını, nasıl ticaret yapılamayacağını, bittiğimizi, mahvolduğumuzu falan anlatıyorlardı ve o kadar korkuyordum ki ben böyle bir an önce bir yere gireyim, maaş çalışayım. Babam da zaten batıyor o sırada, paraları yiyor falan. Hemen gireyim bir yere çalışayım diyordum. Sonra Tahtakale'ye bir gidiyordum. Hatta bugün de yine o taraflara gideceğim. Çok seviyorum o tarafları. Bir gidiyordum böyle. Yani kimseyi küçümsemek için demiyorum. Tam tersine hayranlıktan söylüyorum. Ortaokul terk bilmem ne amcam vardı benim. Gidiyordu böyle, kalem alıyor 100 liraya, 125'i oraya satıyor, bilmem ne alıyor, bunu satıyor ve adam inanılmaz paralar kazanıyordu ve soruyordum. Abi yani diyorum, bak bizimkiler böyle diyorum. Boş ver diyor, hep derler diyor ama olur diyordu ve o da yapıyordu. Şimdi o taraftaki insanları gördükçe şunu düşünmeye başladım. Aslında gerçekten yapılabiliyormuş bir şeyler. Bunlar yapıyorsa ben de yapabilirim. Ama öbür tarafta oturduğunuzda da hiçbir şey olmaz çünkü hayat çok kötü. Dolayısıyla bu etrafınızda başarılı veya doğru yapmış insanları kopyalamak çok önemli bir şey. Çok zeki olmanıza gerek yok. Çok başarılı olmanıza gerek yok. Vizyonunuzu açıyor adamlar ya. Vizyonunuzu açıyor. Ben oraya gittikçe, gördükçe dedim ki ya bu kadar basitmiş aslında ya dedim. Ve en kötü dönemde bunu yapıyorlar dedim. Bunları practice etmek lazım. O kafayı açmak biraz gerekiyor yani. Peki siz dokunabildiğiniz, tapusunu alabildiğiniz somut varlıkları savunuyorsunuz ama öte yandan yeni nesil dijital dünyada yaşıyor. Peki kripto paraları bir yatırım aracı olarak görüyor musunuz yoksa bunlar tarihin gördüğü en büyük saadet zincirleri mi? Çok acayip zor bir soru sordunuz. Niye? Çünkü benim şöyle bir felsefem var. Ben hayatta bilmediğim konuda çok yorum yapmıyorum ve hep bilen insanları çok araştırıyorum. Bununla ilgili de çok araştırma yaptım ben yıllarca. Warren Buffett'tan, Bill Gates'ten, işte diğer bu işi yapanlardan falan. Bir kısmı diyor ki bunlar gelecekte kullanılacak ve çok değerli olacak diyor. Bir kısmı da Warren Buffett ve Bill Gates dahil bunlar bir ponzi diyor. Saadet zinciri diyor, çöp olacaklar diyor. Dolayısıyla onlar kararsız olduğu için ben de kararsızım. Ben de kararsız olduğum için ben flexible bir insanım. Balık burcuyum. En büyük özelliğim ben her şeyi olmaktan yanayım. Ve o yüzden sepet diyorum. Benim portföyümde mesela hem Bitcoin hem de Ethereum %7, %8 civarında vardır. Çünkü yanılırsam da, yani onlar yanılırsa da kaçırmak istemiyorum bu fırsatı. Nitekim çok da arttığı dönemler oluyor. Ama bütün para da çöp olabilir, bütün parayı da koymamak lazım. Dolayısıyla orada ben özellikle artık Bitcoin'in bu kadar çok ciddi bir hacim, bu kadar ciddi fonların girmesiyle beraber artık böyle bir saadet zinciri kadar kötü bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama her zaman hayatta risk var. Bakın yatırımda en önemli kural şu. Bunu da net söyleyeyim. Bazı insanlar bunu da anlamıyorlar. Bizden şunu duymak istiyorlar. Bir ekonomi okumuş bir insandan ya da bir YouTuber'dan. Bugün bir şey diyelim. Yalan duymak istiyoruz. Dolar şöyle olacak. Altın böyle olacak ve clickbait'te acayip tıklanıyor bunlar. Ve işte ben Bitcoin süper diyeceğim ya da kötü diyeceğim. Hayır. Bakın gerçek bir yatırımcı, başarılı insanlar ve Vehbi Koç dahil hayatında okuyorsunuz. Her zaman bir exit strateji. Yani kötü giderse ne olur? Stratejisi kurmuş insanlardı. Dolayısıyla şu doğru bir cevap değil. Bilsem bile bakın net söylüyorum. Bitcoin süper olacak. Hayır. Her zaman olmayabilir de bilmeniz lazım. Altın çok iyi olacak. Her zaman kötü olanları da bilmeniz lazım. Bir ev alıyorsunuz.
Çok iyi olabilir. Her zaman bunun kötü olacağını da düşünmeniz lazım. Deprem olursa ne yapar? Mesela ben çok küçüktüm. Tam bir manyağım. Küçükken böyle 2005 yılında falan Bakırköy'de böyle eski evler alıyorum, böyle gücüm ona yetiyor, böyle bodrum kat falan. Giderdim, o zaman daha kentsel dönüşüm yok Türkiye'de. Giderdim evlere, müteahhitlere, emlakçılara şeyi sorardım. Arsa payı nedir derdim. Adamlar şaşırırdı arsa payı nedir diye. O zaman bir de şöyle düşünürdüm. Bir deprem olursa 99 depremi gibi, bu evler çökerse o kadar para biriktiriyorum, alıyorum. Ben en azından en kötü senaryo ne alacağım? Bana ne kalacak? Evet, yani bizim daima en kötü senaryo ne olacağını bilmemiz lazım. Yine Warren Buffett'ın sözü, 10 tane yatırım yaparsınız. 5'i doğrudur, 5'i yanlıştır ama yanlışta da ne asıl çıkacağınızı bilmeniz lazım. Dolayısıyla bizim yatırımcılarımızın şunu bilmesi lazım. Gençlerin, seyredenlerin. %100 doğru bilemeyeceksiniz. Kimse bilmiyor. En zeki adamlardan dünyada birincisi ekonomide Keynes, ikincisi Newton'dır. Borsada acayip paralar kaybetmiştir. Zeka da önemli değil burada. Önemli olan hata yaptığında ne yapacağını bileceksin. Bu evlilikler için de geçer, ilişkiler için de geçer. Nerede duracağını bileceksin. Ona işte zarar kontrol deniyor. İyi gittiğinde de ne yapacağını bilmemiz lazım. Ama bizim halkımız da onu sevmiyor. Orada da yine bir kendimize eleştiri yapacağım. Biz de gerçekten yalan duymak istiyoruz. Ya Mert abi tamam anlattın ama biz hangisini yapalım? Abi yani... Yalan mı, umut mu? Biraz umuda ihtiyacımız olduğu için olabilir mi bu? Tamam. Yani bir yerden bir çıkış noktası aramak. Evet, doğru değil bu belki ama bir umudumuz olmak. Ama şimdi doğru diyorsunuz ama şimdi umutla yalan arasında bir fark var. Şimdi umut nedir biliyor musun? Umut şudur. Benim dediğim şey umut kardeşim. Ben diyorum ki sen sırf şu telefona aldığın o iPhone yerine Apple'ın hissesini alsan diyorum. Geçmişte 20 yılda alsaydın şu an milyonlarca doların varmış. Ya, gir internete gir bak oluyor yani. Senin zengin olman zor bir şey değilmiş. Ya da sigara kullanıyorsan 20 ile 60 yaş arasında bunun yerine altın bile alsaymışsın 900 bin dolar paran oluyormuş. Yani fakirlik aslında senin sadece kaderin değil. Birkaç da küçük hareketle fakirlikten bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Bu gerçek bir umut. Ama bizimki halk bunu istemiyor. Bu diyor ki ya ne boş konuşuyorsun. 20 yıl sonra gelecek parayı ne yapayım? 40 yıl sonraki evi ne yapayım? Ben diyor bugün istiyorum diyor. Yarın istiyorum diyor. Yarın ne olacak diyor. Umut başka bir şey. Umutun altında bir şey var. Benim anlattığım şeyler genelde umuttur ve gerçekten altında bir altyapı var. Kendim yapmışım, etrafımda yapanları görmüşüm, bir sürü araştırma var etrafta, bunlar hepsi bilimsel. Bunlar bunu yaparak bunu yapmışlar arkadaşlar diyor. Ama bizimki halk umut değil. Daha kısa vadeli umut çarpı 1000 istiyor. Umut çarpı 1000'den yalan oluyor. Hızlı zengin olmak istiyoruz. Hemen zengin hemen yarın zengin olmak istiyoruz. Evet. Ama öte yandan şimdi hani her iki tarafa da baktığımda 20 yıl sonra, şimdiki gençler özellikle, yani 20 yıl sonra gelecek parayı ben ne yapayım diye düşünüyor olabilirler diyor. Çünkü şöyle düşünün, ölüm döşeğinde bir adam işte inanılmaz yatırımlar yapmış, işte 100 tane de tapu bırakmış ama öte yandan var öyle bir sürü insan zaten. Var ama öte yandan yaşayamadığı bir hayat, işte gidemediği seyahatler, tadına varamadığı yemekler. Ya bu bir başarı mıdır hayatta? Nereden baktığınıza bağlı. Şimdi orada şu önemli. Alternatifimiz ne? Hep onu soruyorum ben. Şimdi bana da böyle çok eleştirilenler oluyor. Diyor ki Mert abi işte öyle bir şey konuşuyorsun ki diyor. Bunlar yaparsak diyor, dedikleri doğru. Biz 15 yıl boyunca kötü yaşamış olacağız diyor. Gezememiş olacağız diyor. Haklısın diyorum. Peki alternatifin ne? 15 bin lira emekli maaşıyla yaşamak mı istiyorsun? Şimdi alternatif bu. Yok diyor. O zaman da çözüm söyle. Bakın Orta Doğu ile ilgili çok güzel bir söz var Amin Maruf'un. Orta Doğu'da herkes şikayet eder. Kimse aksiyon almaz. Ben diyorum ki şikayet ediyorsunuz, aksiyonu bu. Alternatifin var mı? Yok. O zaman yapacak bir şey yok. Ya da zengin bir babadan doğacaktık ya da işte kayınpederini zengin seç o zaman diyorum. Yani bazı arkadaşlar yani babanı seçemiyorsun ama kayınpederini onu da seçememişsin. Kötü seçmişiz ya da evlilik tavsiyesi değildir. Evet. Yani, o da olmamış. Ben ne yapabilirim ya? Benden sihirli yani bak yine yalan istiyoruz. Yani adam şunu istiyor. Mert abi ben hem 20 ile 25 yaş arasında güzel partiliyim, güzel arabalarla gezeyim, hayatımı yaşayayım. Hem de 35'te de çalışmadan yaşayayım ya da 40'ta da böyle devlet hastanelerinde ya da bilmem nerede sıkıntı yaşamayayım. Yok ki vallahi da billahi da yok. Yani gidin bakın bütün tarihteki istatistiklere bakın. 20 ile 35 yaş arasında acı çekmemiş, parasızlık çekmemiş, yokluk çekmemiş ya da çok ders çalışmamış. Her açıdan akademik için de geçerli yani. Bana şunu diyemezsiniz ya ben hiç çalışmayayım, ben Boğaziçi ODTÜ'yü bitireyim. Yok, gidiyorum oralarda seminerler veriyorum. Hepsi çocuklar deli gibi çalışmışlar yani. Yatırım yapmak sadece maddi olarak yatırım yapmak değil, kendinize de yatırım yapmak. Ya da güzellik için zamanda. ya da zayıflık için. Ben zayıf kalmak istiyorum. Ben öyle istiyorum mesela. Ama yemek de istiyorum. Olmayacak. Bakın olamaz. Dünyada bunların hiçbiri olmamış. Dolayısıyla da bir bedel var. Dolayısıyla eğer nasıl zayıflamak için yemeği kesmen lazım, değil mi? Baklavayı böreği kesmen lazım. Nasıl iyi bir okula girmek için çalışman lazım. Aynı şekilde bunu yapmak için belli dönem. Yani sen doktor gördün mü? Ben 20 ile 25 yaş arasında partiledim. Hiç okula gitmedim ama 26 yaşında profesör olamazsın. Dolayısıyla her şeyin bir no gain without pain. Bir kez bunu kafamıza sokmamız. Bu bir senin seçimin diyorum ama. Hani bana soruyorlar Mert abi. Bu da senin seçimin. Yani sen şuna da karşı değilim bu arada bak amenna. Mert abi ben 20 ile 25 yaş arasında, 20 ile 27 yaş arasında elimdeki son parayı babadan kalma parayla güzel bir araba alacağım. Hayatımı yaşayacağım. O günün en güzel
ortamlarıyla karşı cinsle güzel flörtler yaşayacağım. Hayatımı böyle yaşayacağım. Sonra da 45'te de Bodrum katta sürünmeyi kabul ediyorum. Ya da asgari ücretle ya da neydi onun ismi 15 bin lira emekli maaşıyla yaşamayı kabul ediyorum. Harakiri yapacağım. Ne diyeyim yani, o da bir görüştü bakın. Ama ikisinin olmayacağını bilin. İstatistik olarak bunu yapan görmedim. Tarihte yok. Jeff Bezos dahil adam 15 yıl boyunca ya da 10 yıl boyunca diye anlamıyorsam 10 yıl boyunca şirketten temettü almıyor. Diyor ki ben diyor anca böyle büyüyebilirim. Yoksa diğer rakipler beni yiyecek diyor. Vehbi Koç'un hayatını araştırın. Sabancı'nın hayatını araştırın. Bugünkü zenginler Nevzat Aydın Emek Sepeti'nin yıllarca müthiş başarı yaptı ama yıllarca ne kadar zor şartlardan sonra yaptı. Şimdi adam dünyayı geziyor. Görüyoruz Emek Sepeti'nin sahibi maçlara gidiyor, yiyor, içiyor ama anlatıyor o hayatının belli döneminde nasıl çalışmış, ne kadar. Yok. Alternatifimiz yok ki. Alternatif olmayan bir şeyde bir şey şunu denebilir sadece. Bir denge konulabilir. Denge konabilir. Tabii ki yani hiç yapmadan da olmaz. Yani ben bir gence diyemem bir kahve içmeyin. Ya ne bileyim ya da ne bileyim işte güzel bir yemek yemeyin. Ama bunu 2-3 tık azaltarak yapılabilir. Mesela ben kendi hayatımda şunu yaptım. Evet, acısını çektim. Vallahi da çektim. Benim üniversitedeyken kendi kazandığım parayla Peugeot 106 alacak param vardı. Hep onu anlatıyorum. Bu 106 o zaman acayip bir arabaydı. Bütün böyle bindiğinizde böyle bütün böyle kızlar sizin böyle yakışıklı falan görüyordu böyle. Boyun uzuyordu yani böyle, tamam mı? Yok, arabam olmadı, otobüsle gezdim. O 4 yıl boyunca doğru düz kimse bakmadı bana yani. Hayatın gerçeği bu. Türkiye'de de bunlar böyle yani. İtibar da araba yani. Olmasa da itibarsız geçiriyorsunuz. Artık daha mı tahammülsüz gençler? Şimdi siz söylerken ben de düşünüyorum da kendi işte o gençlik dönemimi, okul dönemimi, gerçekten biz bir şeylere tahammül ederdik. Çünkü bilirdik ki sonucunda bir ödülümüz olacak. Şimdi o tahammül mü kalmadı? Kalmadı. 2 nedenden dolayı. Hatta 3. 1, beyinler artık daha hızlı. Yani o çocuklar artık o 9 saniyede bakıyor ya. Yani anneme getirin YouTube'u 1 saat seyrediyor. Bana getirin 30 dakika. Bir çocuğa getirin 15 yaşında. Çocuk 3 dakikada sıkılıyor. Şimdi çocuklar bu teknolojiyle çok daha sıkılan insanlar oldular. Yatırım kapasiteleri de çok daha hızlı. Sıkılıyor, adam beklemek istemiyor. Bu 1. Koyduk cebe. 2, maalesef burada biraz medyaya eleştiri yapacağım. Hem sosyal medya hem geleneksel medya. Sosyal medyada clickbait için yani çok para var. Yalan ve korku sattığınızda çok para olduğu için ayımlayacak, batış bugün, çöküş yarın, sistem çekiyor, hepimiz aç kalacağız gibi clickbaitlerden dolayı ve bu da tutuyor. Normal medyada da siyasi olarak parti takım tutar gibi parti tuttuğu için insanların objektiflikten kaçtığı için biz sürekli şunu diyoruz yani ülke de batıyor, dünya da batıyor, her şey batıyor. Eyvah ben harcayayım. Bu da sistemin işine geliyor. Yani zaten hızlı harcamaya hazır bir nesil var. Çocuğa dersen ki sen, ya bakın şimdi ben size dersem, ilk defa tanışıyoruz. Ben size dersem Elçin Hanım, siz burada kazandığınız YouTube'daki paranızı her ay 15'ini ya şuraya yatırın. Şu hisseye ya da şu fona ya da şu yatırım aracına. Sizin 15 yıl sonra işte hayvanlarınız için veya işte çocuğunuz varsa çocuğunuz için veya işte anneciğiniz için müthiş ya da kendiniz için müthiş hayal ettiğiniz şeye sahip olacaksınız. Urla'da o evi alıyorsunuz. Siz 15 yıl boyunca o istikrar olarak o hayal için onu yaparsınız. Ama size sürekli medya. Elçin bu parayla bir şey olmayacak. Yapsan da olmaz. Olsan da mutlu olamazsın. Mutlu olsan da orası küresel ısınmadan kavrulacak. Yetişemezsin, sürekli artar. Ne olur biliyor musun? Siz dersiniz ki harcam. Sistem sana bilerek bunu pompalıyor. Çünkü sistem senin tüketmeni istiyor. Bakın bunlar efsane değil. Ya ben efsane olmadığını şöyle anlatayım size. Benim Instagram sürekli kapatılıyor. Sürekli canlı yayın açmama izin verilmiyor. YouTube'uma cezalar geliyor. Yani sistem Mert Başaran kadar basit bunu anlatan bir adamı bile çok konuşma, tahammül edemiyorum diyor. Düşün ki sen bunu çok daha insanların aklına soktun. Yani rastlantı mı zannediyorsun size okullarda bunların anlatılmaması? Rastlantı mı yani bunların çocuklara öğretilmemesi? Çünkü bu öğretildiği zaman insanlar uyanacak ve diyecek ki bir dakika dur. Ben niye bu kadar saçma sapan para harcıyorum? Bu kahveye bu kadar para harcıyorum. Bu çantaya bu kadar para harcıyorum. Ben Urla'da bu evi alabilirmişim. Bana bunu kimse öğretmediler. Ya bize aslında bilerek anlatılmıyor ki. Sistem hızlı dönsün diye. Mülkiyetsizleştirme diye proje var. O da onunla alakalı. Yani bütün global kanallar sürekli diyor ki daha çok harcayın. Daha carpe diem, daha çok mutlu olun. Hiçbir şey sahip olmayın. Çünkü diyor ki anı yaşayın. Anı yaşayın. Peki kim alıyor bu malları? Kendileri alıyor. BlackRock denen şirketi araştırın. Bir de diğer Vanguard'ı falan araştırın. Bütün Amerika'daki mülkleri almaya başlıyor. Yani diyor ki sen kiracı ol. Hiç gerek yok para biriktirmene. Ne gerek var? Hayatını yaşa diyor. Kendileri alıyor. Ya da çok uzağa gitmeyelim. Yine isimlerini vermeyeyim çünkü Türkiye'de bu tip şeyler yanlış anlaşılıyor ama dünya yöneten bir grup var ya, böyle bir zekaları çok, eğitimleri çok, paraları çok falan filan böyle deniyor. Bu insanların bakın mesela ben bir tane yıllardan beri onlarla da çok iş yaptım. Hep onları gözlemledim. Aslında benim hani bütün hani maharetim o ama bunu çok şey yapmak istemiyorum, yanlış anlaşılır. Bunları kopyalamaya çalıştım. Bu adamlar ne yapıyor ya? Ya dünyadakilere de baktım, Türkiye'dekilere baktım. Adamların markayla çok işi yok. Eski araba kullanıyorlar, eski telefon kullanıyorlar. Umurlarında değil. Onların hisselerini alıyorlar ama. Kendisi hatta bir tanesinin şeyi var. Açıklamış adam. Diyor ki biz diyor. Epstein hatta yani bakın Epstein kadar iğrenç bir adam. Epstein diyor ki hani dünyayı yöneten bir grup var ya diyor. Onların ismini vermeyelim. Diyor ki niye bu kadar başarılılar diyor. Çünkü diyor onlar diyor yani bizler diyor da onlardan.
Hep diyor parayı biriktirdik. Markalara, lükslere harcamadık. Parayı biriktirdik ve parayı faizle diyor harcayan insanlara verdik. Müslümanlar ise diyor, orada söylüyor resmen bunu. Lüks ve harcama yaptılar diyor. Hep bize borçlandılar diyor. Bunu yüzyıllardır uyguluyorlar bu yöntemi. Şimdi bu yüzyıllardır uygulanan yöntem hala devam ediyor şu anda. Artık sadece Müslümanlar değil, bunu Hristiyanlara da yapıyorlar. Başka ülkelere de yapıyorlar. Her yere yapılıyor artık. Dünya artık Budistlere de yapılıyor. Her yere, en ücra noktalarınıza kadar harcatıyorlar. Dolayısıyla sizi ucuz çalıştırmak için, sizi istemediğiniz işlerde çalıştırmak için ne yapmaları lazım? Hatta ülkeleri, bir kitap var mesela, çok tavsiye ederim herkese. Bir ekonomik tetikçinin anları. Ekonomileri bile böyle yönetiyorlar adamlar. Düşünsenize bir ekonominin borçsuz olduğunu. Söz dinler mi o ülke? O ülkeyi borçlandırırsan, anlatıyor kitapta, biz borçlandırırız diyor ki istediğimizi yapsınlar. Dolayısıyla da... Ki bunu yüzyıllardır görüyoruz zaten. Yüzyıllardır görüyoruz yani. Hep Osmanlı'nın son dönemi mesela. 1853'e kadar Osmanlı'nın bir tane büyük saray dışında sarayı yok mesela. Ama ondan sonra 4 tane ve büyük saray yapılıyor. Çırağan, Beylerbeyi, Dolmabahçe ve hepsi Yahudi bankerler, Galata bankerleriyle. Şimdi dolayısıyla oyun aynı. İşte çocuklara da, gençlere de şu anda sosyal medyanın kuruluş amacı o zaten. Instagram'ın amacı o. Influencer marketing ya. Adamlar size devamlı hayali gösterecekler. Bunun zenginliğin asla olamayacağını gösteriyorlar size mesela. O kadar yüksek gösteriyorlar ki mesela. Benim anlattığımı anlatsalar vallahi ikna olur herkes. Ki olanlar oluyor beni takip edenlerden ve mesajlar paylaşıyorum bazen. Takip edersiniz inşallah. İnsanlar dua ediyorlar. Mert Bey, biz olabileceğine inanamıyorduk ya. Sahiden ev sahibi olduk diyorlar. Bakın sahiden, ve bunlar zengin insanlar değil. Ama ev dediğiniz şey belki sizin için hayalinizdeki ev değil, Göktürk'teki ev değil, ama Avcılar'da bilmem ne, Mert Bey diyor, oldu ya, sahiden oluyormuş. Yani insanlar şunu bilmiyor mesela. Doların enflasyon olduğunu bilmiyor, dolarda tutuyor. Öğretmemişler insanlara. Ya da ne bileyim işte bu Einstein'ın dediği geometrik paranın artışı. İnsanlar onu bilmiyor mesela, paranın katlayarak büyüdüğünü koyduğun zaman köşeye. İnsanlar bunları bilmeyince sistemde size olmaz, harca dediğinde harcıyorsun. Mesela bana bile şu geliyor, bak oradan komik bir şey söyleyeceğim size. Bakın dünyada o kadar büyük bir fakirlik var ki 5,5 milyar insan, 5,6 milyar insan ayda $1.000'ın altında parayla geçiniyor. Bir sürü insan 2 milyara yakın, 3 milyara böcek yiyerek ve işte su bulamayarak yaşıyor. Afrika'da bilmem nerede. Bu kadar büyük fakirlik olan yerde hiçbirimizin önüne bunlar çıkmıyor. Instagram'da çıkıyor mu sizin, yani bir 2,5 milyar insanın göremiyorsunuz, o iskelet gibi zayıf çocukları göremiyorsunuz. Bana ne geliyor biliyor musun? Erkek olduğun için geliyor. Bir tane Monaco'da bir amca, yaşlı amca, sürekli bir Ferrari, Maserati arabayla çılgınca para harcıyor ve böyle çok güzel genç kızlar. Ondan sonra gidiyor adamdan böyle işte adamla gezmelere. Yani orada diyor ki sana, ya hayatını yaşa, para kazan, böyle kazanırsan böyle olursun ama sen de bu paralara sahip olamazsın. O kadar yüksek ki tüket diyor. Yani orada mesela kötüyü göstermiyorlar, gerçekleri göstermiyorlar. Sürekli bize bir sanal bir hayat gösteriliyor. Parası olan mutludur. Mutludur ve çok para lazım onun için. Onda olamayacaksın. Şimdi bakın tekrar söylüyorum, yani öyle bir hayal gösteriyor ki ben o adam olamayacağımı biliyorum. Var olanı harcayarak onunmuş gibi Evet, yaşa. anlık olarak az yaşa. Yani bu söylediğiniz... Hedonileri Evet, şey yapmaya bu çalışıyor. söylediğiniz şey aslında çok büyük bir iddia ve çok büyük bir tespit. Şu yani sadece parayla ilgili de değil bu. Hani son dönemde çılgınca yükselen işte anı yaşa, sadece sen bireysel ol, önce sen bireysel ol. Bu bizim bireysel olarak zenginleşmemizi önlemek için yapılan bir şeydir diyorsunuz. Köleleri arttırmak için yapılan bir şey. Gerçekten. Bunu hani komplo teorisi diyebilirsiniz ama baktığınız zaman benim Instagram'ı o zaman niye sürekli kapatıyorlar? Ne yapmışım ben yani? Bakın yani o kadar sadece oraya, hani ben zaten biliyordum bunun böyle olduğunu ama şu an canlı yayın açtırmıyorlar, sürekli kapatılıyor. Yani bunlar konuşulsun istenmiyor. Ve bunu zaten kendileri de anlatmışlar. Rockefeller yıllar önce. Henry Ford'un sözü var. İnsanlara parayla ilgili bir şey öğretmemiz lazım. Öğretmememiz lazım. Öğretirsek devrim olur diyor adam. Yani köle bulamayız diyor adam. Yani bizi köle olarak görüyor adamlar. Yani resmen köle olarak görüyor. Özellikle cahil bırakılıyoruz o zaman. Özellikle evet. Cahil ve parası. Sadece cahil dedi. Yani adam senin şey konusunda cehalet... Cahil derken ben parayla ilgili aynen. cehaletten Yoksa bahsediyorum. şey konusunda cahil olmandan sorun yok. Yani sinemada, operada öğren. Ona karışmıyor adamlar. Ama parayla ilgili cahil olmalısın ki rakip olursun yoksa. Rakip istemiyorlar ki. Yani siz kendiniz bir saniye düşünün şimdi. Siz çok büyük bir... bu YouTube ajansının sahibi sizsiniz diyelim şu anda bir 5 dakika. Yanınızda da böyle 4 tane gencecik kızlar var. Bu kızlar beni dinlediler ve hepsi köşeye para biriktirmeye başladılar bugünden itibaren. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra hepsinin köşede 1,5 milyon parası oldu. Siz de kötü niyetli bir iş insanısınız diyelim. Değilsiniz ama öylesiniz diyelim. 3 kuruşu %20 maaşla çalıştırabilir misiniz? Çalıştıramazsınız. Giderler, rakip olurlar size. Bu insanların rakip olmaması için ne yapacaksınız? Onları borçlandıracaksınız. Ama onlar borçlu olunca ne olacak? Diyecek ki ya işte ben bu paraya çalışamam Elçin Hanım. Siz diyeceksiniz yapacak bir şey yok. Ekonomi böyle, kapı orada. Gidebiliyorsan git bakayım. Nereye gidebilir? Dolayısıyla insanları da şeyleri de borçlan. Bu yüzden bu bilerek yapılan. Hem bilgi bilerek verilmiyor. Sadece o da değil, tükettiriliyor. Tükettirilerek hiç mülk alma, tüket. Mülk alma, tüket. Bunun için de yüksek hedef tekrar göstereceksin ki insanların
Morali bozulacak, alamayacak. Tekrar söylüyorum. Çünkü siz alacağınızı bilirsiniz, biriktirmeye başlarsınız. Evet. Bana bile diyorum ya, Monaco'daki amcayı gösteriyorlar. Ben o amca olamayacağımı düşünsem, biliyorum olamayacağım da hiç umurda da değil. Şu an keserdim biriktirmeyi ama ben öyle düşünmüyorum. Benim derdim o amca olup o adam gibi yaşamak değil diyorum. Ya benim yarın gün köşede işte 2-3 bir şeyim olsun. Beynim attığında aç kalmayayım. İstifa ettiğimde şey yapmayayım. İşte bunu bize öğretmiyorlar. Küçük yaşta itibaren çocuklara bunu öğretmek lazım. Çocuğum, küçük paralarla da bir şey olabiliyor. Yani özellikle kız çocuğu olanlar, bakın ben mesela bunu acayip önemsiyorum. Bu coğrafyada her gittiğim seminerde bunu anlatıyorum. Özellikle kız çocuğu olanlar böyle 10 kez bunu yapmalılar. Çünkü düşünsenize, bir kızınız var ve siz vefat ettiniz. Bir erkek olarak söylüyorum. O çocuk da istemediği bir hayatta bir evlilik içinde. Eğitimi çok iyi değilse, köşede parası yoksa, o yaşayacağı zulmü durdurabilmesi o kadar kolay değil. Gidemez. Yani çok gördüm ben onu. Ailemde de çok gördüm. Yani gerçekten çok gördüm. Ama parası varsa, o köşeye para koyduysa, babacığım zamanında bir tane bireysel emeklilik yaptım. Babacığım bir yerde arsa almış ya da ben bir tane şey almışım. O çocuk diyor ki bana böyle davranamazsın kardeşim. Davranamazsın dediğinde de kimse sana öyle davranamıyor zaten. Bakın, insanoğlu çok kötü bir canlı, bunu kabul edelim. Biz karşımızdakine göre, tamam mı, gücüne göre davranıyoruz. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım. Bu devirde güç artık silahla milahla değil. Evet, silah da önemli ama esas güç ekonomik. Bizim de bireyler olarak böyle olmamız lazım. Özellikle kız çocukları için çok önemli. Peki şimdi biraz da işin bu tarafına kesinlikle katılıyorum ve katılmadığım yerlerde olsa, katılmadığım yer şu. Söyleyin, söyleyeceğim, şimdi onu söyleyeceğim. Hayatımızda yaşamamız lazım. Hayır, yaşamamız lazım değil de bir sürü örnek verdiniz. İşte geçmişten, Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş ama bugün zengin olmuş insanlardan bahsettiniz. Bireysel tasarruftan bahsettiniz. Finansal okuryazarlıktan bahsettiniz. Peki enflasyonun canavarlaştığı, bu kadar alım gücünün eridiği bir noktadayız. Bu bir gerçek. Bunu kabul etmeliyiz. Bireyin ne kadar suçu ve gücü var? Bir kez suçu yok. Net. Bir kez bireyin suçu yok. Burada suç bireyde değil. Onu ayıralım. Burada suç bugüne kadarki hükümetlerde, bugüne kadarki yöneticilerde, bugüne kadarki bu kapitalist sistemdeki bu canavar, bu sistemi yöneten, bu bize bunları öğretmeyen sistemde, bugüne kadarki belki tarımla ilgili, bugüne kadarki eğitimle ilgili gerekli görevlerde. Bu ayrı. Bu suç bizimde değil. Ama gücü var mı peki? Bak işte oraya gidelim. Bizim suçumuz olmaması başka bir şey. Suçumuz yok diye oturup seyretmemiz başka bir şey. Hı. Şimdi suçu bizim değil ama bu bir gerçek. Ne yapacağız? Şimdi burada 2 tane yol çıkacak önümüze Elçin Hanım. Ya oturacağız bütün gün tweet atacağız. Battık, bitiyoruz, ülkeyi mahvettiler. Bunlar mahvetti, o mahvetti. Öbürü diyecek o değil, benimki değil. Senin partin değil, benimki mahvetti. Seninki orayı yaktı, benimki burayı patlattı. Seninki orayı böldü. Yani herkes birbirinin partisine şey yapacak. Sen ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmadan bekleyeceksin. Burada sonuç alamayız ki. Bu bizim hani klasik kahve jargonu. Ama senin burada bu ekonomide bile yapabileceğin hala şeyler var. Ne mi var? Basit söyleyeyim. Türkiye'de öyle veya böyle dünyanın en yüksek faizi veriliyor kardeşim. Ya Amerika'da %25 faizi 5 yılda alamazsın. İsviçre'de 50 yılda alamazsın. Japonya'da 150 yılda alamazsın. Türkiye öyle bir ülke ki para biriktireni acayip ödüllendiriyor aslında bakarsan. 100 bin lirası olan da ödüllendiriyor. 1 milyon olan da ödüllendiriyor. Bu kadar yani aslında para Türkiye gibi yerlerde biriktirmeye. Bana bunu gerçekten Japonya'da sorsanız ben size diyeceğim ki biriktirme kardeşim. Ki gerçekten Almanya'da falan böyle verdiğimde konferanslar diyorum. Allah aşkına siz yiyin artık diyorum ya. Çünkü sizden para var. Yaşamıyorsunuz diyorum. Siz de 2011 araba kullanıyorsunuz. Beni alıyorlar 2011 arabayla. Abi al 2015 al bari diyorlar. Bu kadar da değil yani. Evet vallahi öyle. Evet, şu Angela Merkel'i görsem yani şu an karşımda sizin yerinizde kesin sizin gibi böyle zarif ve güzel giyinerek gelmeyecek yani. O böyle klasik bir aynı şeyi giyip duruyor. Diyeceğim Angela abla ya bak diyeceğim ne olur yapma bak sen o kadar zengin bir ülkenin başkanı yakışıyor mu sana ya diyeceğim. Bir itibarın olsun şu Elçin Hanım gibi bir güzel giyin böyle bir değil mi kıyafetlerin daha şık olsun diye ona derim. Çünkü orada getiri de çok düşük çünkü. Ama bizde hem getiri yüksek. Bakın %25 geçen sene dolar faizi verilmiş. Böyle bir getiri yok dünyada. Peki. Burada var bir. İkincisi şu. Hayır bir dakika tamam, sadece peki. var. İkincisi aynı şekilde bunu yaparak sonuç almış gençler de var. Şimdi oraya o kısmına da gelelim. Örnekler de var. Dolu örnek var. Yani bakınca bugün Instagram'dan, YouTube'dan, kriptodan, Alsat'tan para sahibi olmuş gençler de görüyorum. Görmesem. Yani dün yine bir okuldaydım. Çocuk yapmış ya. Şaka değil. Çocuk küçük paraları biriktirmiş. Yani daha İTÜ'de öğrenci. İTÜ'de öğrenci orada seminer geldi yanıma. Abi bunları yaptım diye şu an 1,5-2 oldu param ne yapacağım? Şimdi bu çocuğu düşünsenize. Bu çocuğun senden farkı yok ki. Bu çocuk sadece benim küçük paraları uygulayarak yapmış. Yani zengin bir ailenin çocuğu da değil. Şimdi bu bunu yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Dolayısıyla evet suç bizim değil. Bu bir gerçek. Ama yapabilenler var. Ve yapabilenlere baktığımızda hepsinin bir özelliği var. 2 eli var. 2 gözü var. 2 ayağı var. Senden benden farklı değil. Tek farkları ne biliyor musun? O dediğim şeyi ödemiş. Denemişler. Çünkü Türkiye'de gerçekten inanılmaz şekilde getiriler var. Yani böyle bir ülke yok. Burası çekim yaptığımız yer mesela şu an Fikirtepe arkadaşlar. Yani bugün 7 yıl önce burada 70 bin liraya yer alıp da bugün bilmem kaç milyon dolarlık yeri olan adam tanıyorum ben. Bu şaka değil.
Bu sadece Türkiye'de var. Yani Türkiye hem getiri anlamında hem bir sürü anlamda fırsatlar ülkesi. Paran yoksa evet çok kötü hiçbir şey yapamazsın ama paran varsa da fırsat çıkıyor. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Bu paralarla en azından denememiz lazım. Peki, eğri oturalım doğru konuşalım. Asgari ücretli biri yatırım yapabilir mi? Yapamaz. Ben asgari ücretlinin yatırım yapabileceğini düşünmüyorum. Hatta asgari ücretli birinin çocuğu da varsa ellerinden öperim diyorum. Senin benim sana yapabileceğim bir şey yok. Çünkü yapacağım dersem Çünkü yolda sen görürsün. zaten mucizeyi gerçekleştiriyorsun. Evet, sen zaten mucize gerçekleşiyorsun. Sen zaten yapacağım dersem bak gerçek söylüyorum. Beni yolda görürsün. 2 tokat atarsın. Ben de hayır diyemem. Benim dediğim o kesim değil. Evet. Benim dediğim sizin de içinde bulunduğunuz, benim de içinde bulunduğum orta sınıfın altında kalan veya civarında dolaşan, plazalarda çalışan beyaz yakalı bir kesim var. Evet. Tamam. Bunlar böyle jilet gibi dolaşıyorlar. Ayakkabıları 35 tane olanı var, 8 tane olanı var, 48 tane olanı var. Yok diyen yalan söylüyordur. Hepsi var. Biliyor musun? Kaç tane kişi tanıyorum. Hepsinin inanılmaz ayakkabı var. Ya ayakkabı dediğin şey 2 tane olur, 3 tane olur ya. 30 tane niçin olacak ya? Saçmalık yani. Çok enteresan bir ruh hali var insanlarda. Geçen bir genç arkadaşımla böyle çalıştığımız ortamda konuşuyoruz. Neden bu kadar çok ayakkabıya ihtiyacım var sorusu geldi böyle sizin gibi. Dedi ki yani bunu şimdi ben dün bununla fotoğraf paylaştım dedi. Bu kompleks işte. Bize verilen bir kompleks. Bunu bilerek veriyor. Sistem bunu bilerek veriyor. Instagram'ın kuruluş amacı da bu. Gerçekten onda var, bende niye yok? O video olayı işte. Hani ilk programın başındaki o video. Dolayısıyla bu size pompalanıyor. Orada şunu düşünmen lazım. O yine bakın o adamlar onu anlatıyor. Hani o bir grup var ya adam anlatıyor. Biz diyor yeni Nike veya bilmem ne almayız diyor. Eskisini giyeriz. Onun yerine onun parasına koyarız diyor. Yarın onunla diyor 30 tane alırız diyor. Şunu düşünmesi lazım bir gencin. Gençken ama yaşlıyken yapın. Ya bunları da sürekli yapın demiyorum bu arada. Zaten gençken yapacaksın. 60, 50, 60, 45 zaten yapmana gerek yok. Para o kadar büyüyor ki ihtiyacın kalmıyor. Yani yine söylüyorum. Yani siz bakın sırf telefon için söylüyorum ya. Bunu ben söylemiyorum burada. Amerika'dan yine örnek. 600 milyon dolar serveti olan Tony Robbins açıklıyor bunu. İnternette var bu. Sırf iPhone çıktığından beri diyor bakın zeki olmanıza gerek yok. Hani fırsat yok diyoruz ya şu anda. Aslında fırsat bu devirde var ya. Sırf iPhone çıktığından beri diyor Apple'ın hissesini alsaydım milyonlarca dolarınız olmuş. O 200 diyor da 200 çok bence. Yani 20 milyon dolar falan oluyor insanlar. Yani sizin 20 milyon dolarınız yok. Benim 20 milyon dolarım yok. Ama 10 tane telefon almışım. Ya telefonu oraya koysam mucize gerçekleşiyor. Mucize her yerden gerçekleşiyor. Fikirtepe'de ev alanın gerçekleşti. Öbürünün iPhone alanı gerçekleşti. Öbürü Bitcoin aldı gerçekleşti. Herkesin bir şekilde gerçekleşiyor. Bakın tarihin çok enteresan bir söz söyleyeceğim. Çok kızacak insanlar ama bu kısmı kesmeden paylaşın ama. Tarihin evet en pahalı dönemindeyiz, en zor dönemindeyiz ama aynı şekilde tarihin evden çıkılmadan oturularak en rahat para kazanılan dönemindeyiz. Benim babam, senin baban, onun babası evden oturup 2 tane YouTube çekerek para kazanamıyordu. Evden oturup 2 tane alsat yaparak para kazanamıyordu. 2 tane kripto alarak para kazanamıyordu. 2 tane Instagram'dan post attım. Aşkımla şurada kahve içiyoruz diyerek 150 bin lira para kazanamıyordu. Şu an bunlar var. Dolayısıyla bu kadar artık bu bir endüstri oluyor. Müthiş fırsatların olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla biraz da oradan bakmak lazım. Bakın kötü olduğunu kabul ediyorum. Bunlar gerçek. Bunu da bütün ekonomistler anlar. O zaman sabaha kadar bunu konuşup bunalıma gireceğiz. Ama bir de öbür taraf var ve bunu yapanların yine diyorum. Bakın araştırın çocukları. Yani dün mesela biriyle tanıştım. O kadar bir Boğaziçi'nden 2 gün önce oradaki seminerde çocuk öyle inovatif bir şey yapıyor ki paylaşımlar yapmaya başlıyor ki böyle kendi şeyiyle ilgili. O çocuk mesela inanılmaz şekilde oradan para kazanacak. Ve sadece evde oturarak yapıyorum abi bunu diyor. Ya bunlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Peki şimdi size Z kuşağının, gençlerin cevabını çok merak ettiği, sabırsızlıkla beklediği o soruyu soracağım. Türkiye'de şimdi bugün 2026 yılında sıfırdan zengin olmak hala mümkün mü yoksa şu anda var olanı koruma zamanı mı? Bence deminki sorunun cevabına bakarsanız şimdi burada çok dikkatli cevap vermek gereken bir şey. Şimdi mümkün mü sorusunu ben cevaplamayayım size sorayım. Girin bakın sosyal medya fenomenlerine bakın. Bir geçmişlerini araştırın. 15 yıl önce hangisi zenginmiş? 10 yıl önce hangisi zenginmiş? Şu an 15 milyon kazanan var. 5 milyon kazanan var. 3 milyon kazanan var. Ve bunlar böyle hepsi de böyle bazılarına hani şey diyenler oluyor. Şu güzel içerik üretmiyor. Çok güzel içerikler yaparak yapanlar var. Veya yine aynı şekilde yurt dışından ürün alıp satıp getirenler var. Yine aynı şekilde hisse senedi veya kriptodan alım satım yaparak para kazananlar var. Şimdi bunları bir araştırın bakın. Ondan sonra deyin ki Mert abi sahiden varmış veya yokmuş. Benim gördüğüm kadarıyla böyle insanlar çok var. Dolayısıyla böyle insanlar çok varsa hala siz de onlardan olabilirsiniz. Niye onlar oluyor biz olamıyoruz? Yanlış mı? Ya bugün 15 milyon yine diyorum kazanan bir YouTuber varsa. Bu YouTuber Harvard'da mı okudu bu YouTuber? Bu YouTuber bu profesör mü? Bu YouTuber ne bileyim Kıvanç Tatlıtuğ mu? Bu YouTuber Kenan İmirzalıoğlu mu? Değil. Yapıyor ama.
Bunun gibi işte bir sürü Instagram'da da var aynı şekilde. Dolayısıyla başka sektörlerde var. Sadece onları saymayalım. Yani ben bir sürü başka iş yaparak da çok güzel paralar kazanıyorum. Startuplar kuranlar var vesaire. Dolayısıyla bunlar yapılıyorsa ya ben şey düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Tarihin en rahat, rahat demeyeyim. Evet, en rahat ve en kolay bilgiye ulaşılabilir dönemindeyiz. Şimdi biz eskiden bir hisse senedi alırken, biz Amerikan hisse senedi alamıyordum ben eskiden. Böyle bir şansım yoktu. Çok yıllar sonra başladı bu. Şimdi çok rahat alabiliyorsunuz artık. Bir tuşla alabiliyorsunuz. Biz eskiden grafik analiz yaparken kağıda yazarak yapıyorduk. Kağıtlar vardı. Evet. Şimdi internetten istediğiniz şirketin grafiğini görebiliyorsunuz. Yani artık eskiden Warren Buffett'la oturup konuşma şansınız yoktu. Şu an Warren Buffett'ın bütün sözlerini dinleyebiliyorsunuz. Ya da çok başarılı bir iş adamını yani aslına bakarsanız o kadar çok bilgi var ki elimizde. Sadece siz eğer çanta, ayakkabı takip ederek devam ederseniz ya da işte erkekler araba falan takip ederek olmayacak bir şey. Ama bunu takip ederseniz de korkunç fırsatların olduğu bir dönemdeyiz. Bence o yüzden sorunuzun cevabı bugün bir gencin benim babama göre çok daha fazla önünde fırsat var. Çok daha önemli fırsat. Babamın yoktu ki. Babam ne yapabilirdi ki? Babam mecburen bir fabrikada çalışmak zorundaydı. Eğer benim babam öyle değildi de durumu vardı. O yüzden çalışmadı ama normal bir babanın bir fabrikada çalışmak zorunluluğu vardı. Şimdi ne diyorum bakın oturduğu yerden ya. Oturduğu yerde 2 tane tuşa basarak para kazanıyor insanlar. Dolayısıyla bu kadar çok fırsatın olduğu yerde olumsuza odaklanıp, karamsar olup, depresyona girip hiçbir şey yapmamaktansa bunu denememiz lazım. Burada herkes olacak diye bir şey yok. Tabii ki doğru. Herkes de olamayabilir. Ama olanlar oluyor. Dolayısıyla bizim işimiz olanların nasıl yaptığını gözlemlemek. Ben hep ona bakıyorum. Benim hayat felsefem o. Bu olanlar nasıl yapıyor? Şu an YouTube'da bunu yapanlara bakıyorum. Instagram'da yapanlara bakıyorum. Ekonomistlerde bakıyorum nasıl yapıyorlar. Bu kadar. Ama bakacaksınız ve bunlar yapmışsa biz de yapabiliriz. Bizim onlarla bir farkımız yok yani. Ben buna inanıyorum. Şimdi böyle kısa hap bilgiler isteyeceğim sizden. Şu zamana kadar hiç yatırım yapmamış biri 2026 yılı ile birlikte ilk kez geleceğe dair nasıl bir yatırım yapmasını, neyle başlamasını önerirsiniz? Hiç yatırım yapmamışsa ve bilmiyorsa bir kez mutlaka bir bireysel emeklilik sistemine girmesi lazım. Kendi adına değilse bile ailesinde 40 yaş üstü birinin üzerine yapsın. En azından 10-15 yıl süresince orada altın ve hisse senedi ağırlıklı birikim yapsın. Bunun çok ciddi faydasını görecek. 15 yıl sonra hayalindeki işi kuracağı ya da hayalindeki yatırım fırsatını değerlendireceği maya diyoruz biz. Mayası çıkmış olur. Yani bazı çıkmış olur. Elinde bir şey olur. Para olur. 2026'da ev alınır mı? Ev satılır mı? Ev kesinlikle satılmaz. Ev bence ihtiyaç değilse asla satmamak gereken bir şey. Çünkü satılan hiçbir şey yerine koyamazsınız. Türkiye gibi enflasyonist ülkelerde. Türkiye'de maalesef satan gidiyor parası. İmkan varsa alınabilir. Ama imkanı yoksa da orada da bir tüyo vereyim. İmkanınız olan yerler olur. Yani bugün Göktürk'te oturuyorum. Gücüm Göktürk'te yetmiyor diyorsanız Göktürk'te almayacaksınız. Başka cevabı yok bunun yani. Cevap bu. Ama ben onu istiyorum. Ben de çok şey istiyorum. Ben de Kenan İmirzalıoğlu gibi olmak istiyorum. Olamayacağım. Biliyorum. O yüzden de bunu artık kabullendim. Dolayısıyla siz de bunu kabul edeceksiniz ve alabileceğiniz yere odaklanacaksınız. Bu da diğer bir gerçek. Alabileceğiniz yeri alacaksınız. O size maya yapacak. 5 yıl sonra onu satacaksınız. Göktürk'teki evin peşin altına yapacaksınız. Bu yıl doların 50 liranın üstüne çıkacağı söyleniyor. Doğru mu? Doların 50 liranın üzerine çıkması demek yaklaşık %20 artması demek. Bu çok olası bir şey. Çok anormal bir şey değil. 50 olmasa da 48 olur, 49 olur. Olması çok normal ama yine de para kaybetmiş olacaksınız. Dolar tuttuğunuzda dolar 50 lira olsa bile bugün yine yazmış bile doları baskılıyorlar. Dolar bir anda 80 olursa ne diyeceksin? Dolar 80 olsa bile senin 100 doların yine 100 dolar olarak olacak kardeşim. Ve senin aldığın kahve veya iPhone Amerika'dan ya da Avrupa'dan yine 100 dolar olarak gelmeyecek. 110 dolar olarak gelecek. Oradaki enflasyon oluyor. Dolayısıyla sen paran ne kadar artarsa artsın yine para kaybedeceksin. Dolayısıyla doları ne kadar olduğuna çok takılmayın. Dolar paranızı korumaz. Paranızı her zaman eritir. İstediği kadar dolar artsın. Neye yatırsınlar? Daima dolar bazı artacak varlıklar olabilir. Bu bazen altın olur duruma göre. Bazen gümüş olur. Bazen yurt dışı hisse senetleri olur. Biliyorlarsa Türkiye'deki hisse senetleri olabilir. Güçleri yetiyorsa gayrimenkul olur. Güçleri yetmiyorsa arazi yatırımı olabilir. Yani Bill Gates aptal mı? Amerika'nın 4000'de birini. Niye diyorum bakın. Başarılı adamların ne yaptıklarını kopyalayacağız. Adam Amerika'nın 4000'de birini aldı. Toprak aldı. 4000'de biri Amerika'nın Bill Gates'in şu anda. Sevmeyiz o ayrı ama yapıyor. Aynı şekilde onu gördü. Jeff Bezos aynı şey yaptı. Biz niye yapmıyoruz? Demek ki bizim de yapmamız. Gelecek demek ki toprakla ilgili bir sıkıntı olacak. Topraklar daha değerlenecek. Tarım daha değerlenecek. Bunu görüp bizim oraya yapmamız lazım. Ama biz ne yaptık? Topraklarımızla tüy kaka ettik. Şehirli olduk ya böyle. Ev alalım, işte araba alalım, çanta alalım, toprakları satalım. Bu kadar mesela biz satıyoruz ama birileri alıyor. Yabancılar alıyor hatta böyle. Bilinen şirketler alıyor. Bizim mesela ona dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla bence bunu yapmak. Peki eğer bu yıl içinde yani bu zamanlarda borçlanmak zorunda olan kişiler varsa altın olarak mı döviz olarak mı borçlanmalarını önerirsiniz? Bence ikisi de çok riskli.
Çünkü dolar çok ucuz kaldığı için yarın öbür gün bir gün, bu ne zamanı bilemeyiz, onu yine biz bilemeyiz. Onu tamamen devlet bilir. Kendi kararlarıyla faizleri çok düşürdükleri zaman ciddi artabilir. Dolayısıyla döviz borçlanmak risklidir. Ama altın borçlanmak daha risklidir. Yani biri ölüm, biri sıtma. Hani bana sorarsanız her zaman döviz daha iyidir. Çünkü döviz en azından ne kadar devalüe de olsa değer kaybeder. Ama altın döviz bazında arttığı için felakettir. Dolayısıyla bence ikisi de olmaz. İkisi de yapılmaması lazım. Mümkünse daha başka bir yöntemle, işte TL bazı mantıklı bir oranla, %2,5 gibi bir oranla falan aylık ya da 2 ile alabiliyorsanız öyle alın. Ama illa olacaksa da tabii döviz bir tık daha iyi ama o da çok riskli. Peki. Yatırım için araç alınır mı? Yani araç almak bir yatırım Hayır, mıdır? değildir. Eskiyen hiçbir şey yatırım değildir. Araç bir yatırım değildir. Araç aldığınızda zamanla eskir. Paranız pul olur. Yani 2015 yılında, 2005 yılında aldığım bir araç var. O aracın değeri, arabayı aldığımda ne kadardı? 25 bin liraydı. Aradan yıllar geçti. 2-3 yıl önce onu sattığımda ancak işte böyle bir 30-40 bine satmıştım. Bugün kalksa aynı 250 bin lira olacak araba. Ama onun yerine altın bile alsaydım şu anda milyonlarca lira vardı. Bu devirde kendi işinin sahibi olmak artık bir hayal mi? Değil. Tam tersine bu devirde çok daha rahat kendi işinin sahibi olabilirsin. Çünkü artık home office yapabiliyorsun, online iş yapabiliyorsun diyorum ya. Şu an artık teknoloji öyle bir ilerledi ki evden oturarak ofisin ev olabilir. Telefonun sekreterin olabilir. Her şeyi yapabilirsin. Sadece yeter ki inovatif bir şey bulmak lazım. Farklı bir şey bulmak lazım. Herkesin yaptığının dışına çıkabilmek lazım. Çünkü insanlar artık herkesin yaptığından sıkılmış durumda. Ya da herkesin yaptığında çok rekabet var. Farklı bir ürün getirebilirsiniz. Mesela bir arkadaşım mesela yurt dışında, Çin'de ürettiriyor. Amerika'ya köpek bandanası satıyor mesela. Çok güzel para kazanıyor evde oturarak. Yani yapıyor insanlar. Yani fikir olduktan sonra yaparsınız. Ama bakın tek fikir değil. Yine aynı noktaya geliyoruz. İşte programın başı çok önemli o yüzden. Bütün zengin olanların, başarılı olanları incelediğimde şu çıkıyor ortaya. Bu insanların en büyük özellikleri harekete geçecek, riske edecek paraları oluyor. Fikir gelir size. Fikri sen benden duyarsın, ben senden duyarım. Paran yoksa hareket edemiyorsun. Dolayısıyla o gün geldiğinde, hatta ben kitabımda onu diyorum. Benim anlattığım şeyler sizi zengin etmeyecek diyorum. Ama bir gün fırsat veya fikir geldiğinde köşede paran yoksa hareket edemiyorsun. Önce parayı yap. Özellikle 20 ile 25-35 yaş arasında. Çünkü o yaşlarda bir yerde çalışmanız çok önemli. Bir çalışın. Nasıl iş yapılır, nasıl batırılır, nasıl öğrenilir öğrenin. O sırada bir de para yapın. 35 yaşına geldiğinde köşede paran oluyor ve işi öğrenmiş oluyorsun. Bak 2 tane gücün var. Ama işi istediğin kadar iyi bil. Paran yoksa hareket edemeyeceksin. Dolayısıyla işi her zaman en iyi bilenler yapmıyor. Dikkat edin. Dikkat edin mesela. Dünyanın her yeri için geçerli. Türkiye için de geçerli. İtalya için de geçerli bu. Orada da gördüm çünkü bunu. En iyi şirketlerin çalışanları genelde en iyi eğitimli insanlardır. Ama patronları en az eğitimli insanlar. Hatta eğitimsiz insanlar. Çok ilginç değil mi? Adam lise, ortaokul terk. Orada başlamış, işi öğrenmiş ama çalışanları en iyi okullar mezunu. Dolayısıyla niye? Çünkü çocuk işi biliyor. O çocuk her şey yapabilir ama onu yapacak sermayesi yok. Dolayısıyla bizim ilk önce o küçük yaşta o sermaye, o finansal özgürlük kısmını yaparsak onu çözebiliriz. Peki son dönemde yapılan operasyonlar, aslında son birkaç yıldır yapılan operasyonlarla ilgili de bağlantılı olarak soruyorum. Kolay para ve kirli para arasındaki fark nedir? Kirli para bildiğimiz kadarıyla, ben de çok aşırı bilmediğim konular ama kirli para büyük ihtimalle illegal konuların olduğu paralar. Yani işte uyuşturucu vesaire, silah falan filan işte Amerika'da da öyle çünkü FBI'nin falan baktığı, böyle burada da işte devletin baktığı şeyler. O başka bir şey. O zaten tamamen çok büyük suça giren. Kolay para o değil. Kolay para da şu, işte insanların herhangi bir suça bulaşmadan işte evden oturarak 2 tweet atarak, 2 şey yaparak, ya şimdi Twitter'dan bile para kazanıyorsun yani 2 tweet atıyorsun. Şimdi benim orada 560 bin var mesela. Hatta bazen şunu diyorum mesela YouTube'da falan, böyle bana ne kadar boş konuşuyorsun diye özellikle gelenler oluyor. Böyle çok özellikle böyle bir grup var, böyle geliyorlar, ne kadar boş olduğumu bana anlatıyorlar falan. Ben de altına diyorum, abi Allah razı olsun diyorum. Bak bu kadar sevmediğiniz ve boş gördüğünüz bir adamı dinliyorsunuz. Siz dinleyince ben para kazanıyorum. Sistem böyle çalışıyor burada diyorum yani. Tamam. En azından dinlemeyin, yazık günah yani bana yani. Dolayısıyla bu mesela hani kolay para. İşte neyim, ya da borsada veya kriptoda. Yani orada şey var. Kolay parada illegallik yok. Ama kolay parada da o hızlı hareket etmenin verdiği heyecanla para kaptırmak var. Mesela yine aynı şekilde Warren Buffett bile kaç yıl sonra zengin olmuş. Warren Buffett'ın ilk büyük serveti, yani ilk 700-800 milyon dolara 50'lerde geliyor adam yani. Eve bir koç Nakkaştepe'deki yere 70 yaşında almış. Yani hani bu insanların hiçbiri böyle 5 yılda 10 yılda yapmamış. Ya onların 5-10 yılda yapamadığı dünyada ben nasıl yapacağım? Jeff Bezos dediğiniz adam anca şimdi kaç yaşında ortalıkta gezmeye başladı parasıyla. Adam 25 yıl boyunca benden beter yaşadı yani. Tamam, hep böyle küçücük bir yerde. Ondan sonra eski bir Honda araba kullanarak dolaşıyordu ve diyordu yani Honda nesi var ki diyor. Yani
Baktığın zaman bütün zenginler bunu yaptığı için belli süre. Kolay para diye bir şey yok. Onu bilmemiz lazım. Bedava peynir fare kapanında olur. Kolay para da sizin paranızı alırlar. Dolayısıyla tiyolarda da öyle. Borsa tiyosu gelir. Asla inanmayın mesela. Bir hisse gidecek diyorlarsa. Sana gidecekse niye söylesin? Orada malı çıkıyordur sana, o yüzden söylüyordur. Borsa kötü değildir ama sen o tip kağıtları alırsan zarar edersin. Onları öğrenmemiz lazım. Dolayısıyla evet, kolay paraya karşı bir şeyimiz oldu. Çünkü uzun süre yavaş gitsin istemiyoruz. Tekrar söylüyorum. Bakın Jeff Bezos soruyor. Diyor ki bu Warren Buffett'a. İnsanlar niye, senin yolun çok basit diyor. Niye zengin olmuyorlar? Çünkü diyor benim yolum çok sıkıcı ve çok uzun, kimse dinlemek istemiyor. Aynı yöntem benim için de geçerli yani. Ben kitapta da yazmışım. Ben 15-16 yıl sonra demişim zengin de değil diyorum. Ben sadece finansal özgür olmuşum. Adam altına yazıyor. Ben 16 yıl sonra o noktaya geleceksen ben seni niye okuyayım, niye dinleyeyim diyor. Ne istiyorsun diyor. Ben yarın sabah olmak istiyorum. Tamam diyorum. Ben de yok diyorum. Kendi dolandırıcını bulabilirsin. İnternette dolu diyorum. Sonra buluyor, ben yandım diyor. Çünkü yok. Ama bak yine diyorum. İnsanoğlunun fıtratı şöyle. Yalan duymak istiyor. Bugün son bir şöyle örnek vereyim, anlayın ne demek istediğimi. Mesela bana geliyor biri bir yatırım için, özellikle gayrimenkulle ilgili bir yatırım yapmak istiyor. Bak diyorum burada böyle olabilir ve bu kadar beklersen 5-10 yılsa bir şey sahibi olabilirsin. Bak ben kurumsal şirketteyim, kendi şirketim var, işte en azından bir medyatik bir şeylerim falan var. Bir şekilde bana bir tık daha inanabilir değil mi adam? Çıkıyor benim ofisten 500 metre, 1 kilometre ileride bir amca var. Gidiyor oraya. Masa bir kasa. Gidiyor oradan alışveriş yapıyor herhangi bir yatırım. Soruyorum niye oraya gittin diyorum. Abi diyor sen dedin ki diyor 5-10 yıl sonra şöyle olabilir. O amca dedi ki diyor 1-2 yıl sonra şu kadar kesin. Abi buna inanıyor musun sen diyorum. İnanmıyorum ama diyor seninki çok sıkıcı geliyor. En azından onun bir ümidi var diyor. Dolayısıyla bakın insanoğlu ümide bethetmeyi seviyor. Bütün dolandırıcıların da, bütün şeylerin de, bütün özelliği odur zaten. Size öyle bir şey söyler ki hayali bile hoşuna gidiyor insana. Ya bu Tinder'da falan mesela dolandırıcılığa uğrayanlar var mesela arkadaşlarımızdan falan filan. Ya nasıl olur böyle bir şey oğlum? Nasıl kaptırırsın bu kadar para diyorum. Gösteriyor çünkü bir kız var. İnanılmaz. Yani Adriana Lima. Çocuk arkadaş da böyle işte öyle acayip Danny DeVito. Abi diyorum yani sen Danny DeVito, Adriana Lima. Sana nasıl aşık olmadın? Hiç mi düşünmedin? Bak düşündüm diyor, biliyorum diyor. Gerçek değildir ama diyor ya doğruysa diyor. %1 bile olsa diyor buna bet ediyor. İnsanoğlunun böyle bir yalana şeyi var. İnanma isteği. Evet, inanma isteği var. Mesela bu yine o konuda riskli bir konu ama biraz ucundan söyleyeyim. Yine büyük bir kozmetik markasının sahibi şey diyor. Global bir markanın sahibi. Yani nasıl bu kadar çok para kazanıyorsunuz diyor. Çünkü çoğu insan diyor bunları kullandığında 5-10 yıl sonra diyor kırışıklarının gideceğine ve güzelleşeceğine inanıyor diyor. Hazır sayeden doluyor diyor ama çoğu insan inandığı için alıyor diyor. Biz de diyor bundan para kazanıyor. Çünkü insan onu istiyor. Yani şu an imkanınız varsa organik de mesela bir arkadaşım var mesela. Korkunç şekilde organik gıdaya para ödüyor. Ya gerçekten bu organik mi? Bence değil. O da şüpheli ama imkanım varken en iyisini yapayım istiyorum diyor. İnsanoğlu hep bir iyiye bethetme, kötüyü düşünmeme özelliği var. Ümidin peşinden koşmak ya da varsa tek bir o örneğin peşine gitmek gibi. Yani şimdi Adriana Lima dediniz, o da bizim çocuk kim? Metin Hara mıydı? Onunla birlikte oldu sonuç olarak. Bu da onun için bir ümit. Ya bana da tabii ona olan bana da olur diyor olur. Yani tamam mı? Şimdi yani işte bu kadar aynen. Çok güzel özetlediniz. Ama işte gerçek böyle değil. Bizim daima analiz yaparken biraz daha ayağa yere basan, yani bedava peynirin fare kapanında olduğu. Mesela ben her zaman ona bakarım. Bana böyle inanılmaz bir vaat geliyorsa hemen kaçarım. Siz bana dediniz ki mesela Mert bu YouTube programına gel. Atıyorum, öyle bir şey demediniz tabii. Ama bu YouTube programına gel. Biz bu YouTube'dan yarın sabah hesaplarımıza 250 bin lira para gelecek. Kaç? Bir gariplik var bu işte derim. Ama siz şunu derseniz Mert bu YouTube'a gel. Tutarsa beraber şunları yaparız. Sonra da bu olabilir. Bak bu inandırıcı. Ama insanoğlu buna gitmiyor işte. O ilk dediğinizi duyuyor. Of diyor, alacağım nasıl olsa diyor. Sonra da niye alamadım diye üzülüyor. Maalesef böyleyiz yani. Evet. Az önce dediğiniz ya işte çok oturduğun yerden kolay para kazanabileceğin şeyler var ve şunun ayrımına vardık aslında. Her kolay para kirli para değildir. Az önce örnek verdiğiniz işte influencerların yaptığı gibi, influencerların kolay para kazandığını mı düşünüyorsunuz? Kolay demeyelim ama ben de influencerlık yapıyorum çünkü iyi kötü. Yani reklam çok almıyorum mümkün olduğu kadar ama benimki de ona benzer bir şey. Kolay demeyelim, bir emek var ama benim babamdan, bizim babalarımızdan, dedelerimizden daha kolayız. Yani en azından dışarı çıkmadan yapıyorum ben mesela. Tamam, evden tweet atarak yapıyorum bunu. Evden paylaşım yaparak yapıyorum. Dolayısıyla da birine bağlı olmadan yapıyorum. Bunların bir kolaylığı var. Dolayısıyla bakarsanız bir maden işçisi gibi madenin altında çalışmıyorum. Ya da ne bileyim bir apartman temizlemiyorum. Yani bunları yapmadan yapabiliyorum. Dolayısıyla baktığınız açıdan çok zor yanları var, sofistike yanları var, beyin yoran yanları var. Ama kolay yanları da var. Dolayısıyla nereden baktığınıza bağlı. Çok kolay yapıp da para kazanan da var mı? Var. Ama çok zor şeyler yapanlar da var. Evet. Peki Mert Başaran, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.